Merhaba. Bu kanalda sinemayı yalnızca estetik bir üretim alanı olarak değil, siyasal iktidarın nasıl kurulduğunu, nasıl görünür olduğunu ve kriz anlarında nasıl çatladığını analiz edebileceğimiz bir düşünme zemini olarak ele alıyoruz. Bugünkü videoda odağımızda iktidarın çöküş anı var. Siyasal düzenler yıkıldığında toplum tek bir duygu üretmez. Yas, öfke, korku, rahatlama ve umut aynı anda dolaşıma girebilir. Kriz anları bu nedenle yalnızca kurumsal dönüşümlerin değil, toplumsal duyguların da yeniden dağıldığı anlardır. Bu tartışmayı Muhammed Rasulov'un filmi The Seed of the Sacred Fig üzerinden ele alacağız. Film bize şunu gösterir. İktidar çöktüğünde toplum homojen tepki vermez. Çatlaklar görünür hale gelir. Bu çatlakları üç eksende tartışacağız. Kadınların deneyimi, entelektüel sınıfın konumu ve yas ile intikam sembollerinin siyasal dili. Hazırsanız başlayalım. Modern devletler çoğu zaman rasyonel bürokratik kurumlarla tanımlanır. Ancak siyasal iktidarın işleyişi yalnızca bürokrasiyle açıklanamaz. Antropolog George Balandier, iktidarın her zaman sahnelenen bir boyuta sahip olduğunu ileri sürer. İktidar yalnızca yönetmez, kendini gösterir, kendini dramatize eder, kendini görünür kılar. Bu dramatizasyon çoğu zaman ritüeller aracılığıyla gerçekleşir. Devlet törenleri, yas ilanları, anma günleri ve kamusal semboller bu sahnenin parçalarıdır. Bu ritüeller siyasal düzenin doğal ve kaçınılmaz olduğu hissini üretir. Dini referansların güçlü olduğu siyasal yapılarda bu sembolik düzen daha yoğun olabilir. Siyasal otorite kutsal anıtılarla iç içe geçebilir. Bu noktada lider figürü yalnızca bir yönetici değil, aynı zamanda sembolik bir merkez haline gelir. Kolektif kimlik çoğu zaman bu figür etrafında organize edilir. Dolayısıyla bu figürün yokluğu yalnızca bir yönetim krizine değil, sembolik bir boşluğa da işaret eder. Rasulov'un sinemasında aile yalnızca bir sosyal birim değildir. Aynı zamanda devletin küçük ölçekli bir modeli olarak işlev görür. Ev içindeki otorite ilişkileri, kamusal iktidarın mantığını yansıtır. Baba figürü yalnızca aile içi otoriteyi temsil etmez, aynı zamanda ideolojik düzenin gündelik hayattaki taşıyıcısıdır. Bu nedenle patriarkal düzen sarsıldığında yalnızca bir aile yapısı değil, bir siyasal düzen de çatlar. Filmde bu kırılma özellikle kuşaklar ve cinsiyetler arasındaki gerilim üzerinden görünür hale gelir. Kadınların daha açık tepkileri. Erkek karakterlerin sessizliği. Bu farklı tepkiler ahlaki bir değerlendirme üzerinden okunmamalıdır. Daha çok siyasal özneleşme süreçleri bağlamında anlaşılmalıdır. Bir siyasal düzen çökerken bireyler yalnızca ideolojik pozisyonlarına göre değil, aynı zamanda toplumsal konumlarına göre tepki verirler. Bu nedenle aynı olay farklı gruplar için farklı anlamlar taşıyabilir. Feminist kuram siyasal iktidarı yalnızca devlet kurumları üzerinden değil, beden politikaları üzerinden de analiz eder. Birçok siyasal düzen, kadın bedenini toplumsal düzenin sembolik merkezi haline getirir. Giyim kuralları, kamusal alan düzenlemeleri ve ahlaki normlar bu denetimin araçları olabilir. Bu bağlamda siyasal otoritenin zayıflaması, bazı kadınlar için yalnızca politik bir değişim değil, bedensel ve gündelik yaşamla ilgili bir dönüşüm anlamına gelebilir. Bu noktada Judith Butler'ın kamusal yas üzerine düşünceleri önemli bir çerçeve sunar. Butler'a göre yas her zaman siyasal bir ayrım üretir. Hangi hayatların yas tutulabilir olduğu, hangi kayıpların görünmez kaldığı politik bir karardır. Kamusal yas bu nedenle eşitlikçi bir duygulanım üretmez. Sara Ahmet ise duyguların toplumsal yönelimler olduğunu savunur. Öfke, yas ya da korku belirli nesnelere doğru yönlendirilir ve kolektif kimlikler üretir. Ancak bu duygusal yönelimler herkes için aynı biçimde işlemez. Toplumsal cinsiyet burada belirleyici bir eksen haline gelir. Kadınların siyasal otorite deneyimi çoğu zaman yalnızca kamusal alanda değil, aile içinde de gerçekleşir. Kriz anlarında yas ritüelleri yalnızca kaybı ifade etmez, aynı zamanda siyasal anlam üretir. Georges Balandier'in iktidarın sahnelenmesi yaklaşımına göre siyasal güç yalnızca zor kullanımıyla değil, semboller ve ritüeller aracılığıyla da yeniden üretilir. Bu nedenle yas pratikleri çoğu zaman politik işlevler üstlenir.
Siyah bayraklar, siyah giysiler ve kamusal matem sembolleri bu bağlamda çift anlam taşır. Bir yandan kaybı ve yas duygusunu temsil eder, diğer yandan direniş, birlik veya intikam çağrısı olarak siyasal mobilizasyon üretebilir. Böylece yas, yalnızca geçmişe dönük bir hatırlama değil, geleceğe yönelik bir siyasal anlatının da parçası haline gelir. Ancak kamusal yas her zaman homojen bir duygulanım yaratmaz. Toplumlar, farklı sınıflar, kuşaklar ve toplumsal gruplardan oluşur. Aynı siyasal düzen bazıları için güvenlik ve istikrar anlamına gelirken diğerleri için baskı ve sınırlama deneyimi yaratabilir. Bu nedenle bir iktidar figürünün kaybı farklı duygusal tepkiler doğurabilir. Bazıları için yas ve belirsizlik öne çıkarken bazıları için bu durum baskı mekanizmalarının zayıflaması olarak algılanabilir. Bu duygusal çoğulluk çoğu zaman resmi siyasal anlatı içinde görünmez kalır. Kamusal sahne birlik görüntüsü üretmeye çalışsa da toplumsal deneyim çoğu zaman çok daha karmaşık ve çok katmanlı. The Seed of the Sacred Fig filmi tam da bu noktada önemli bir anlatı sunar. Film, devlet otoritesini doğrudan siyasal sahnede değil, aile içinde gösterir. Baba figürü devlet otoritesinin küçük ölçekteki temsilcisi gibi işlev görür. Aile içindeki disiplin ve kontrol mekanizmaları daha geniş siyasal düzenin yansımalarıdır. Bu nedenle filmdeki çatışma yalnızca kuşaklar arası bir gerilim değildir. Aynı zamanda otorite ile özgürlük arasındaki bir gerilimdir. Kadın karakterler bu düzende doğrudan politik sloganlar üretmez. Ancak sessizlik, mesafe ve itaatsizlik gibi küçük eylemler aracılığıyla otoritenin sınırlarını görünür kılarlar. Bu durum Erving Goffman'ın rol kuramıyla da ilişkilendirilebilir. Toplumsal düzen, rollerin kesintisiz icrasına dayanır. Rol sürdüğü sürece sistem işler, rol reddedildiğinde ise çatlak oluşur. Filmde bu çatlak aile içinde ortaya çıkar. Devlet otoritesinin gündelik hayattaki yansımaları sorgulanmaya başlar. Siyasal iktidarların kriz anları genellikle tek bir anlatıyla temsil edilir. Oysa toplumsal deneyim bu kadar tekil değildir. Aynı olay farklı gruplar için farklı duygular üretir. Bazıları için yas, bazıları için korku, bazıları için umut, bazıları için rahatlama. Bu çoğulluk siyasal anlatının dışında kalabilir. Ancak tam da bu farklı duygular iktidarın toplumsal zemininin ne kadar kırılgan olduğunu gösterir. The Seed of the Sacred Fig filmi ise bu kırılganlığı dramatize etmek yerine gündelik ilişkiler üzerinden görünür kılar. İktidar çöktüğünde yalnızca kurumlar değişmez. Toplumsal duyguların haritası da yeniden çizilir. Kadınların deneyimi, entelektüellerin mesafeli konumu ve yas ile intikam sembollerinin çift anlamlılığı, kriz anlarında ortaya çıkan bu çoğul duygusal alanı açığa çıkarır. Kamusal birlik çoğu zaman sahnelenirken, gerçek çatlaklar gündelik hayatın içinde görünür hale gelir. Bu nedenle siyasal dönüşümün en önemli sorusu şudur: bir iktidarın düşüşü gerçekten özgürlük üretir mi, yoksa yalnızca yeni bir siyasal sahnenin kurulmasına mı yol açar? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.